arkadaşlar. Örgümü dediğiniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel paspas çalışmasını nasıl yaptığımı anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Şimdi batik bir ip kullandım ve tunus işi tekniği kullanarak yaptım arkadaşlarım. Şöyle her yerde bulabileceğiniz bir halı kaydırmaz üzerine bu şekilde güzelce işleyerek böyle güzel paspaslar yapabilirsiniz. Yolluklar, seccadeler, kilimler, dilediğiniz her türlü yerde kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Özellikle bir de şunu belirtmek istiyorum. Bebeklerin altlarını değiştirirken ya da işte bebeklerinizin altlarına hemen böyle serivereceğiniz güzel battaniye şeklinde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle göstereyim yakından. Arkası da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Ön kısmı da bu şekilde. Böyle sade, değişik, güzel bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz. Şimdi şöyle batik ip kullandım. Dediğim gibi tunus işi, tığ, şişim var arkadaşlar. Bu kısa bir olanından. Bu büyük yapacağınız zaman büyüklerinden alarak yaparsanız daha rahat edersiniz. Şimdi hemen başlayalım. Şu şekilde bir köşesine geliyorum ve tutunuyorum şu şekilde. Bir tane zincir çekiyorum. Daha sonra aynı yerden bir tane daha alıyorum ve birini tek, sonra ikisini birlikte çekiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. İkinci sıraya geçtiğimizde hemen bakın şurada yerlerim var. Şöyle alıyorum, giriş yapıyorum buradan ve topluyorum şişime. Sonra ikincisini aynı şekilde bakın burada bir tane vardı. Şu şekilde ve diğerini. Şimdi bunları ilkini yine tek çekiyorum. Diğerlerini ikişer ikişer çekerek devam ediyorum. Diğer sıraya geçtiğimizde yine aynı arkadaşlarım. Bakın şu şekilde tutabilirsiniz. Direkt şöyle göstereyim. Buradan ve buradan ipimiz biraz ince olduğu için benim ipim, kullandığım ipim böyle şey yapmak zorundayım. Hani sıkı yapmak zorundayım. Eğer kalın bir ip, sakallı bir ip kullanacaksanız bir tane atlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet bakın şu şekilde devam ediyoruz. Bir tane atlamadan kastım şu aradan değil, hemen şu şekilde göstereyim. Şimdi bunda olmaz çünkü ince bir ip var. Şöyle onun da nasıl yapıldığını, yani şu arayı boş bırakıyoruz arkadaşlar. Ama bunda ipim ince olduğu için olmayacağından hemen normal yolundan devam edelim. Şu şekilde bakın alıyorum ve topluyorum şişime ve böyle güzel batik olduğu için ipimizde ayrıca değişik bir görünüme sahip oluyor. İlla ki bu tarzda bir ip kullanacaksınız diye bir şartı yok arkadaşlarım. Dilediğiniz her türlü ipi kullanabilirsiniz. Hatta sıraları böyle evde arta kalan ipleriniz varsa onları da kullanarak böyle değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. İnanın halı kaydırmazlara hiçbir şey olmuyor. Ben 6-7 yıldır kullanıyorum ve gayet memnunum. Onun için de sizlere ayrıca bir video çekmeyi düşünüyorum, planlıyorum arkadaşlarım. Nasıl yıkanır, nereden alınır, onlarla ilgili kanalımda mevcut var ama çok soru alıyorum. Bakın şöyle bir görüntü oldu. Hemen bir üstten devam ediyorum. Evet bu şekilde toplayarak kenarını yaparken farklı bir şey kullandım. Teknik kullandım. Tığ kullanacağız. Bu şişimizle de yapabiliriz tabii ki ama tığ olarak çevirdim kenar kısımlarını. Onları da birazdan sizlere göstereceğim nasıl yaptığımı. Şurayı bir miktar yaparak devam etmek istiyorum arkadaşlarım. Bakın çok kolay. Bu şekilde tutup hemen böyle köşeden başlayıp devam edebilirsiniz.
Şiş numarası, bu şişimizin numarası hiç önemli değil arkadaşlarım. Deliklerden rahat geçmesi önemli. Bakın benimki silinmiş. 3 numara yanılmıyorsam olması gerekiyor bunun. Dediğim gibi önemi de yok. Şuralardan rahat geçmesi yeterli bizim için. Bir sıra daha yapıp kenar kısmını nasıl yaptığımı sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi hemen bu şekilde bir sıra daha yapalım. Birlikte bakın şöyle tuttuğum zaman şuradan ve şuradan evet, bakın bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle göstereyim, buradan da böyle bir güzel görüntü ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şimdi kenar kısmına gelince zaten paspası tamamladıktan sonra bakın aslında kenar yapmadan da bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ama bu da bir değişik oldu, güzel oldu. O yüzden sizlere bunu da nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum arkadaşlarım. Şöyle hemen geliyorum. Ve buradan üzerine almadan hemen giriş yaptım. Sonra hemen bir yana geçiyorum. Bu şekilde ilk sırayı. Üçünü birlikte alıyorum. Sonra yine aynı şekilde bakın aldım. Aynı yerden bir yana geçiyorum. Oradan da alıyorum. Üçünü birlikte alıyorum. Bu şekilde alarak burayı tamamlayacağız önce. Bütün etrafını çevireceğiz. Bir yandan hemen diğerini de aynı şekilde şöyle aynı yerden bir de yanından. Köşe olduğu için aynı yerden 2 tane alıyorum. Şu şekilde tutunup şimdi devam ediyorum. Evet, böylelikle bu kısmını tamamladım. Şimdi arkadaşlarım burada 1 2 3 zincir çekiyorum, geri dönüyorum. Hemen bakın ilkinin içerisinden giriş yaparak buraya zincirle bağlıyorum. 1 2 3 zincir, geri dönüyorum. Bir tane atlayabilirsiniz, atlamadan devam da edebilirsiniz. Atlamazsanız da oluyor arkadaşlarım. Böyle 3 tane zincir çekip hemen bir yana 3, bir yana devam ediyoruz. 3 zincir çekip ters sık iğne ile diğer tarafa geçiyoruz arkadaşlar. Farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Benden sadece bir fikir arkadaşlarım bu. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ve bakın böylelikle tamamlamış oluyoruz paspasımızın etrafını. Evet arkadaşlarım, gördüğünüz gibi güzel bir çalışma ortaya çıkıyor. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.